Lahana sarmalarımı servis tabağıma aldım. Akşam güneşi de bakın ne kadar güzel ışık yaptı. Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Süper lezzetli bir tarif oluyor. Çünkü haşlamış olduğum lahananın suyunu kesinlikle atmayıp haşlamış olduğum suda pişirdiğim için hem sağlık açısından çok değerli hem de üstün lezzetli bir tarif hepinize öneriyorum. Merhaba arkadaşlar, Server'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere lahana sarması yapıyorum. Lahana sarmam için şöyle orta boy bir lahanam var. Sarmalık lahana alırken şöyle yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ortasını şu şekilde bastıracaksınız. Bakın. Eğer çöküyorsa bu sarmalık lahanadır. 300 gram kıymam var. Ben sizlere bir şey göstermek istiyorum. Ben kıymalarımı aldıktan sonra derin dondurucuya koymadan önce böyle merdane ile kağıt gibi açıyorum ve hiç oyalanmadan dolaptan çıkınca açılması o kadar çabuk oluyor ki arkadaşlar. Size de bu tarifi öneriyorum. Bakın kağıt gibi kıymam. Şimdi derin dondurucudan çıktı. Hemen hazır bakın. Bu şekilde kıymam var. 2 su bardağı pirincimi cam kaseme alıyorum. Önce güzelce yıkadıktan sonra üzerine sıcak su dökerek 15 dakika bekletiyorum. Lahanamızı aldığımız aynı gün lütfen sarmayın. En az 3 gün bakın. Biraz yumuşamasını bekledim. Yoksa yaprakları açılmaz ve kırılır. Şimdi şöyle kesiyoruz yapraklarını tek tek. Bunu yıkamadan haşlayanlar var. Fakat ben mutlaka yıkıyorum. Çünkü arasında böcek çıkıyor. Şöyle önce kesiyoruz. Bakın damarlarını. Eğer 3 gün bekletirseniz lahananız yaprakları bu şekilde bakın yumuşadığı için şimdi bu yaprağı en son dış yaprağı olduğu için bunu yapıyorum. Tenceremin altına koyacağım. Ne kadar güzel sarmalık yapraklarımız böyle tek tek çıkıyor. Eğer bunu bekletmeseydik bu yaprak bu şekilde çıkmazdı. Yırtılırdı. Şimdi bunu ben bütün olarak haşlayacağım. Sonra size nasıl keserek püf noktalarını göstereceğim sarmasının. Şu şekilde banyosunu yaptırıyoruz yaprağımızın. Üzerinde toz toprak varsa gidiyor. Bakın. Sonra süzgeyi alıyoruz. Banyosunu yapanlar tertemiz mis gibi dolma yapmayı size öğretiyorum arkadaşlar. Şöyle 2 yaprağı iç içe bırakıyoruz. Önce kalın tarafını böyle suya batırıyoruz. Bakın. Daha sonra kapağı kapatıyorum. Biraz yumuşamasını bekliyorum. Ters çevireceğim. Önce sert kısmı, daha sonra ters çeviriyorum yırtılmaması için. Bakın. 1 dakika öyle, 1 dakikada böyle. Çok fazla haşlamayın yapraklarınızı. Yoksa parçalanır. 1 dakika sert kısmını haşladım. Şimdi kapağı kapatırsanız buharla hemen yumuşuyor. 1 dakikada bu şekilde. Evet. Bu şekilde yumuşadı yapraklarımız. Alıyorum. Kapağı kapatırsanız kısa sürede parçalanmadan yumuşacık oluyor. Yaprağımızı zedelemeden ters çeviriyoruz. Bakın. Yapraklarımı haşlamadım. Sadece yumuşattım. Bu da hazır. Bu şekilde lahanam bitene kadar devam ediyorum. 300 gram orta yağlı kıymam, 1 adet kuru soğanım, 1 demet maydanozum, 1 yemek kaşığı biber salçam, 1 yemek kaşığı da domates salçam. Hepsini kendim yaptım. Videoları var. 1 çay kaşığı da karabiberim var. 100 mililitre zeytinyağı ilave ediyorum. Kalanını üzerine sos yapacağım. 2 su bardağı sıcak suda 15 dakika bekletmiş olduğum pirincimi ilave ediyorum. Şimdi kıymayı güzelce pirincime yediriyorum. Ben 300 gram kıyma koydum ama siz kıyma oranını artırıp pirinci azaltabilirsiniz. Mutlaka elimle karıştırıyorum çünkü kıyma pirincin her yerine değmesini istiyorum.
İçerisine tuz koymadım çünkü biber salçam ve domates salçamda tuz olduğu için. Lahana sarması için yapraklarımı haşladım. Lahana yaprakları bu şekilde. Dış kısmındakiler yeşil oluyor. İçe doğru gidince beyazlıyor. Lahana sarması için yapraklarım hazır, haşlandı. Yeşil kısımları, üst kısmı gittikçe bakın böyle ton açılıyor, beyaza kadar dönüyor. Şimdi beyaz kısımları sert olduğu için arkadaşlar önce yapraklarımızı beyazlardan sarmaya başlıyoruz alt kısmına. Haşlamış olduğumuz lahana suyunu kesinlikle atmıyoruz. İçebilirsiniz. Yağ yakıcıdır. Ama beyazlardan başlıyoruz. Daha sonra yeşillerden devam edeceğiz. Yaprağımızı şöyle tutuyoruz. Şu sert kısmını alıyoruz. Bakın. Bu sert kısmını mutlaka alıyoruz. Dilerseniz bunu bu şekilde annem keserdi. Bakın. Bunu bu şekilde çıkardınız. Bu çok güzel bir dolma tenceresinin dibine koruyucusu olur. Şimdi sapını aldık. Lahanamızı şu şekilde ikiye kesiyoruz. Bu yaprağın büyüklüğüne göre değişiyor şekil verme işlemi. Bakın. Şimdi burası düzgün. Biz iç kısmından başlıyoruz sarmaya. Bu içinde kalabilir. Dilerseniz bu şekilde kesebilirsiniz. Bu parçaları kesinlikle atmıyoruz. Kalan parçalarda da ben kapuska yapıyorum. Sıfır atık arkadaşlar. Kesinlikle atmıyoruz. Şöyle yarım yemek kaşığı veya bir tatlı kaşığı içimizden alıyoruz hazırlamış olduğumuz. Bakın tam uca kadar götürmüyorum. Ortada bırakıyorum. Çünkü bu annem usulü sarma bu şekilde olacak. Uçları kapanmaz. Klasik lahana sarmasında yaprak sarması gibi uçlar kapanmaz. Bu şekilde sıkıca sarıyoruz. Uçları da eşit olmasını isterseniz eğer görsel bir davetiniz varsa eşit olarak bu şekilde kesebilirsiniz. Hepsi eşit olması için kesmeye de bilirsiniz. Şu uçları da kapuskada kullanıyorum. Şu bir tane de yeşilden gösteriyorum arkadaşlar. Şu sert kısmını alıyoruz. Kapuskada kullanıyoruz. Yeşil yaprağımız daha büyük bakın. Bunu artık 3'e böleceğiz. Çünkü bu büyük. Yapraklarınızın büyüklüğüne göre kesim işlemi. Bu en üst yaprak olduğu için çok büyük. Bunu 3 kere de saracağız. Şu şekilde bakın burası yüzü, burası tersi. Size bir tatlı kaşığı dolu dolu. Sıkıştırıyoruz. Eğer davet sofrası değilse arkadaşlar şu iki ucunu kesmeyin. Böyle kalem gibi çok güzel oluyor. Ama ben görsel olduğu için şimdi kamera çekimi eşitliyorum. Bu da kapuskaya gidiyor. Arkadaşlar size bir püf noktası daha vermek istiyorum. Şimdi bunu bu şekilde sararsanız bakın olmaz. Bu yaprağın damarlarına göre sararsanız hem kırılma olmaz böyle dolmanızda. Bakın. Damarlar sararken bu şekilde olacak. Tekrar size gösteriyorum. Bir tatlı kaşığı malzemeden koyduk. Bu damarlar dolmamızın dik tutmasını sağlıyor. Aynı zamanda çok kolaylık sağlıyor. Bakın. Damarlar böyle uzunlamasına olacak. Yine dolmalarımızı eşitliyoruz. Fazlalığını alıyoruz. Size kapuska çekimi yapmıştım arkadaşlar. O videomu da izleyebilirsiniz. Bu şekilde devam ediyoruz. Annem usulü lahana sarmalarım bitti. Şimdi sizlere püf noktasını veriyorum. Beyaz kısmı sert olduğu için göbek kısmı onu tenceremin alt kısmına yerleştiriyorum. Daha sonra daha açık yeşil olan orta kısmını, daha sonra üst yaprağını yerleştiriyorum. Bu şekilde hepsinin pişmesi eşit oranda oluyor. Şimdi pişim aşaması. Lahanamın sarmamış olduğum en küçük boyları dip kısmını, çiçek kısmının
köklerini alarak tenceremin dibine yerleştirdim ki lahana sarmalarım dibini tutmasın. Lahanamızın dip kısmı beyazla sarmış olduğum bölümü tencereme yerleştirdim. Şimdi orta kısmını şu açık yeşillere yerleştiriyorum. En üst kısmına da koyu yeşilleri yerleştireceğim. Şimdi en son kalan yeşil yapraklarımı sıralamaya devam ediyorum. Çok hassas bunlar, ince. En üst sıraya koyuyorum. 1 yemek kaşığı ev salçamı ilave ediyorum. 5 yemek kaşığı zeytinyağında salçamı kavurdum. Lezzetini dışarıya verdi. Bakar mısınız? Şimdi haşlamış olduğum lahana suyundan 2 su bardağı ilave ediyorum. Çünkü lahananın da kendi suyu oluyor arkadaşlar. Fazla su koymayın. Bu da altı tam 2 su bardağı yapıyor. Güzelce sosuyla birlikte bu lahananın haşlamış olduğumuz suyuyla kaynatıyoruz. Lezzet burada arkadaşlar. Bu lahananın suyunu eğer atarsanız lahana sarmanız lezzetsiz olur. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Lahana sulu domates sosumu ilave ediyorum. Şimdi bu muhteşem lezzetin şekli bozulmaması için üzerine 2 adet ısıya dayanıklı porselen tabağımızı kapatıyoruz. Şimdi ocağımın kaynama noktasından sonra kahve ocağını alacağım. En küçük ocağa 45 dakika en kısık ateşte ağzı kapalı bir şekilde pişecek. Lahana sarmam 45 dakika pişti. 1 saat dinlendirdim. Şu şekilde. Şimdi tabaklar ılıdığı için artık alabiliyorum. Şimdi servis tabağına almadan önce size bir tadım. Bakın arkadaşlar, kalem gibi dolmam. Bir tane de yeşilinden alayım. Şöyle gösteriyorum size, bakın. Artık elimle alacağım. Çünkü göstermek için. Bakın, dolmamız aynı bir kalem. Kalem gibi dolmayı lütfen deneyin. Şimdi size keserek iç dokusunu göstermek istiyorum. Şu şekilde. Bakınız. Bu muhteşem lezzeti sizlere öneriyorum. Lahana sarmalarım şu güzelliğine bakar mısınız? Hiç dağılmadı. Kalem gibi. Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Bu güzel tarifimi beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.